Ama çok. Dışarıda çok güzel bir güneş doğdu. Bu da beni çok neşelendirdi, umutlandırdı. Bir garip hissettim. O yüzden hayattan bir beklentim yok açıkçası. Var olan tüm beklentilerim, hayallerim sanki erişilmez gibi geliyor. Bu kadar insanların garipleştiği, birbirinden yozlaştığı, toplumun farklılaştığı bir noktada umutla bir işim kalmadı yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayata dair hiçbir gerçek manada umudum kalmadığı için şu bana enerji veren güneş dışında. Nereden başlasam onu da bilmiyorum. Çok umutlarla dünyayı değiştireceğimi düşünerek üniversiteye başladım. Üniversiteyi okudum. Sonra mezun oldum ama o kadar zor şartlarda oldum ki. Akabinde bir işe girdim. Sonra o girdiğim işte hani önceden her zaman farkındaydım. İşte dünya garip bir yer, insanlar iyi, kötü ya da bencil. Hani tam manasıyla idrak edemiyormuşum ben bunları. Yani çalışma hayatına girmeden gerçekliği asla göremiyormuşum. Bunu anladım. Biraz açıyla oynadım. Dünyadaki gerçek kötülüğü iş hayatında gördüm. Gerçekten kötü insanlar varmış. Yani gerçekten kötülüğü bile isteye kabullenen, bunu bilinçli bir şekilde yapan insanlar varmış. Ve bu insanlar da asla yaptığı kötülükten utanç duymazmış. Çok garip değil mi? Yani ben öncesinde belki de çok salaktım ya da saftım bilmiyorum. İnsanlar çok böyle bile istene kırılabiliyormuş. Emekleri göz ardı edilebiliyormuş. İnsanların canını acıtmak için üzerlerine oynanabiliyormuş. Yani ben bunların hiçbir zaman bilinçli şekilde yapıldığına inanmadım. Yanlış anlaşılmalar, işte durumun gerektiği şekilde davranmak üzerine değerlendiriyordum işe başlamadan önce dediğim gibi. Ama yani iş hayatında bunu anladım. Zaten ben o kadar okul okumuşum. Bir yandan çalışırken de master'a başladım. Ben o kadar okul okumuşum, emek vermişim. Sağlıkçıyım ben normalde. İnsan sağlığıyla, bedeniyle alakalı bir şeyler yapıyorum. Ve bunlar ciddi şeyler. Ben bunları öğrenene kadar, bu serüveni eksiksiz tamamlayana kadar hep şu idealdeydim. Yaptığım iş insana direkt müdahale içeren bir iş olduğu için bilgiyi eksik öğrenmemeliyim. Ben bir insanın hayatında büyük bir sorun oluşturabilirim. Hep bu dikkatle gittim üniversiteye ben. Üniversitede hiçbir zaman lay lay lom gezmedim, boş boş takılmadım. Hiç bir kere bile büte kalmadım. Yani neden? Çünkü yapacağım iş, meslek, artık hayatım insanların sağlığına etki eden bir noktada. Ben insan sağlığına etki eden bir şey yapıyorsam da bunu en azından bana sunulduğu kadarıyla eksiksiz öğrenmem gerekir. Geri kalan kısmını da artık eğitimdir, seminerdir, kendi gelişimim üzerinden ama o temel noktada hata yapmamak üzerine. Hani kendime hep bu şekilde bir düşünce kalıbıyla yönlendirdim eğitim hayatımda. Yani bu şekilde ilerledim. Çünkü dediğim gibi insanla temas. Hani şu an doktor yanlış bir teşhis koysa, gereksiz yanlış bir ameliyat olsa hepimizin hayatı karar değil mi? Her şeye bu hassasiyetle yaklaştım. İş hayatında da aslında bu şekilde olabileceğini düşündüm. Yani insanların gerçekten tedavi edildiğini ya da sağlık hizmeti üzerinden geldiğini düşündüm. Her şey tamamen para üzerine dönüyormuş. Bunu çok geç anladım. Yani sen orada tedavi yapmasan hatta daha iyi. O insanı yani öyle alıştırmışlar ki insanları. Ben gidip normal şekilde öğrendiğim şekilde yoğunlukta kendi işimi yaparken hastalarım, sağlık sektörü olduğu için hastalarım şeklinde adlandırıyorum. Hastalarım o kadar alışmamış ki tedavi almaya, iyileşme üzerine bir programa. Beni şikayet ettiler. Yani o zaman mesela çok kırılmıştım. İlk defa mesleki kırgınlığımı orada yaşadım. Çok yoğun şekilde hastamı yormuşum. Hayır, ben bana kağıt üzerinde ve stajlarda hani mantıken öğrendiğim kadarıyla seni kötü bir noktadan iyi bir noktaya getirmek için sağlık bakımından ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştım. Ama sen bunu o kadar bilmiyorsun ki sana o kadar bu bir de yıllardır hani genelde kronik hastalıklar üzerine olan bir alandı. Kronik nörolojik. O kadar bunu görmemiş ki ben onu yorduğum şeklinde şikayet aldım. Mesela burada çok kırılmıştım. Mesleki olarak kalbim kırıldı. Ben sana o zaman bildiğim şeyleri yapmasam ben bunları neden öğrendim?
Çünkü o insanlara aslında yapılan şey onları sadece sohbet, muhabbetle biraz mutlu hissettirmek, zamanı doldurmak ve akabinde gerekli mercilerden işte sigorta olsun ya da onların şahsi paraları olsun ücretlerini alabilmek. Yani tamamen hastalıklarını iyileştirmek, bir sağlık iyileştirmesi anlamında bir şey değilmiş orada yapılan şey. Yani iş hayatının, özel sektörün bütününde, en azından sağlık çerçevesinde olay bu şekilde değilmiş. Olay seni bir şekilde mutlulukla manipüle edip senin parana konmakmış. Bu çok korkunç değil mi? Yani ben bunun için mi okudum? Devlete atanmak gibi bir şey geçmemişti aklımdan. Mesela şu an hayatımdaki en büyük aptallıklardan bir numarada bu var. Özellikle mesleğimi icra ettirmeye çalışırken karşılaştığım şey çok daha fantastik ve farklıydı. İnsanları kandırmak üzerineydi. Hadi bunları da geçtim. 4 sene hatta daha fazla bir şekilde emek verdim, okudum. Tabii herkes bu şekilde olmayabilir. Ben kendi açımdan yoğun bir emek sarf ettim. Mesleğime saygı duyduğum için. Herkes bu şekilde olmayabilir. Gayet de anlayabiliyorum artık. Ama benim bunun karşılığında alacağım ücret, neden asgari ücretin 100-200, şu an 1000-2000 olmuştur? Ya neden bu bantta? Ben mi yanlış öğretildi bana? Hani okuyunca iyi bir yere gelmeyecek miydik biz? Ben neden o zaman 4 yıl saçma sapan hastalıklar üzerine, hastalığın nasıl oluştuğu, nasıl geliştiği, nasıl tedavi edilmesi gerektiği üzerine niye kafa patlattım ki? Ben o zaman, kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum ama, yaşımı doldurduğumda herhangi bir işe girerdim. Kasa olur, tezgah olur, bir bakkal bile olur. Herhangi bir işe girerdim ve paramı kazanmaya başlardım. Bir de benim bu 4 yıl eğitim için harcadığım, hadi zamanı geçtim artık. Zaman zaten şeyle, bir de bir maddiyat var. Yani üniversite okumak oldukça maliyetli. Önceden bu şekilde değil miydi? Liseden bile mezun olan insanlar daha iyi yerlerde, daha iyi hayat koşullarındaydı. Biz de bunun üstüne çıkabilmek için üniversite okuduk. Yani belli bir alanda hepimiz belli bir yetkinliğe sahip olmakta. Amacımız buydu yani. Ben de o zaman şimdi ben sanayiye çırak olamam ama çırak olabileceğim yerler olurdu yani benim de. Niye bu şekilde bu kadar hem kişinin verdiği emek hem ailelerin verdiği emek, benim ailem benim okuduğum süreçte çok yüksek meblağlarda maddiyat yönlendirmek zorunda kaldı benim eğitimime. Neden kendi rahatlarından ödün verdiler? Ben bir yere geleyim diye. Benim geldiğim yer asgari ücretin 1000 lira üzeri mi? Yani bu mudur? Ben sağlıkla alakalı, insan bedeniyle alakalı. Ya benimkinin de önemi yok. Hani her şey, her meslek zaten kendi içinde belli bir dinamiği barındırıyor. Ama ben hani kendi açımdan anlatabileceğim tecrübeye sahip olduğum nokta bu. Ben insan bedenini iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak üzerine yaptığım meslekte neden bu şekilde verdiğim emeğin karşılığını alıyorum? Şu an özel sektör diyorum. Böyle bunu dediğim zaman bile midem bulanıyor. En son ayrıldığım iş yerinde sabah 10'da giriyordum, akşam 8'de çıkıyordum. Yani 10'da girip 20'de çıkıyordum. Bu çok korkunç bir şey değil mi? Bir insanın bir günü 24 saat zaten. Ben 10 saatinde işteyim. Bu 10 saat iş diliminin dışında 1 saat yola gidiyorum. Bazen 1,5. Aynı şekilde akşamda 1 saat evime dönüyorum. Nerede kaldı benim sosyal yaşantım, aile hayatım? Nerede kaldı benim? Ben bir kere kendim iyi değilim ki başka insanları nasıl iyi edebilirim? Şaka gibi değil mi? Sabah 10'da işe giriyorsun, akşam 8'de çıkıyorsun. Zaten tamam, bir sabah gördüğüm biraz güneş var kış döneminde. Şimdi onun hakkını yemeyeyim saat 10 olduğu için. Ben sabah 10'da zaten işbaşı yapıyorum ama 9'da evden çıkıyorum. 10'da işe başlayabilmek için. 9'da evden çıkabilmek için 8'de uyanmam gerekiyor. Uyanıyorum, kendime geliyorum. Ya atıştırıyorum ya kahve içiyorum. Hazırlanıyorum bir şekilde. Sen benim hayatımdan sabah 8'den akşam 9'a kadar olan vaktimi çalmış oluyorsun. Bunun karşılığında ben sana gelen, yani senin kurumuna, senin hastanene, senin her neyse, sana gelen insanlara bir iyileşme, bir tedavi için elimden geleni yapıyorum. Çünkü işimi zaten iyi bir şekilde yapmadığımda en ufak bir hasta şikayetiyle hemen bizi silebiliyorsunuz. Olabildiğince iyi şekilde bunu da yapmaya çalışıyorum o yüzden. Yani o yüzden değil, zaten kendi karakterim açısından da insanları her zaman mağdur etmemeye çalışırım. Elimden gelen neyse bilgim dahilinde. Bilgim dahilinde değilse de olabildiğince araştırırım. Bu
çıkıyorum bu noktada. Ben zaten elimden geleni yapıyorum. Senin hastalarını alıyorum sırf sen para kazan diye. Oradan buradan ya hastalar üzerinden ya sigortalar üzerinden. Bana verdiğin, bana layık gördüğün asgari ücretin birkaç bin TL fazlası mı ya? Ben bir de master yaptım, hani bunun üzerine belli bir alanda da uzmanlığım var benim. Bu mudur yani? Bu mudur hak? Ben bunun için mi yıllarımı verdim, okula gittim? Ben ders çalışmaktan aileme az zaman ayırdım ya. Ders çalışmaktan sosyalleşmedim ben. Arkadaşlarımla aramı kısıtladım. Hani belki kendi psikolojimden oldum. Zaten berbat bir alan. Sağlığın her alanı çok berbat ve korkunç. Çünkü eğer vicdanlı bir insansanız ya da empati yeteneğiniz yüksekse ister istemez hastaların yerine kendinizi koyuyorsunuz ya da kendi yakınlarınızı koyuyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Hem ders çalışma noktasında hem hizmet noktasında olabildiğince hani kendi ruh sağlığımızdan oluyoruz. Ayrıca benim işimin fiziksel sağlıktan olma noktası da var. İnsanların direkt ağırlığını maalesef ben yüklendiğim için. Ben her gün sana günümü satıyorum. Kendim yaşayacak, barınacak ücreti alabilmek için. Zaten fazlasında asla gözümün olabileceği bir noktada değilim de. Bu mudur yani? Ben o zaman keşke, lise bile çok anlamsızmış ya. Ben ortaokul bitince keşke bir yere girip direkt çalışsaydım. En azından yıllardır elimde para olduğu için bir ev kredisine girerdim, bir şeye girerdim, bir ev sahibi olurdum ya. Şu an verilen ücretlerle kirasını ödeyebilen var mı tek başına yaşayıp? Hiç ne aileden ne eşten bir yerden destek almadan. Çok korkunç değil mi bu? Ben kendim daha tek başıma barınamıyorum bile. İlla ki birine ya da bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Artık insana verilen, daha doğrusu verilmeyen değer, bize değer veriliyor mu? Ben şu an sokak kedileri, sokak kedisi demek de çok garip geldi de. Yani sokak hayvanları, kediler, köpekler bizden daha şanslı. Çünkü biz tek başımıza, sadece maaşımızla barınamıyoruz bile. Belki karnını doyurursun. Nerede kalacaksın? Güvenliğin nerede? Yani açlık, tokluk, sağlık, ruhsal, fiziksel sağlık, psikoloji bunlar nerede? Hangi birini yapabileceksin? Sen zaten bu kadar çalışıp karşılığını alamayınca bu mesleği yapmak isteyecek misin? Hayır, ben istemiyorum. Ben kendimi tatmin edemiyorum ki. Ben kendim iyi olamıyorum ki. İnsanlara bir iyilik sunayım, bir hizmet sunayım, ekstra bir katkı sağlayabileyim. Bu kadar düşük ücretler, bu kadar yorucu şartlar. Ben en azından şu an ya şuna karar verdim. KPSS için çalışayım ki en azından maaş stabilitesi açısından, ki maaşları vaktinde ödemeyen, herkesin sigortası bilmem nesi asgari ücret üzerinden gösterilenler, işe gidersin, hasta olursun, rapor alırsın, trip yersin, hasta çalışmanı beklerler falan. Neyiz ya biz? Biz insan değil miyiz ya? Ben o yüzden evlendikten sonra hem yemek falan yapayım. Yani bunları çünkü bilmiyordum. Ben o kadar çok kendime mesleki olarak fokusladım ki bir noktaya. Kendimi bir geliştirme açısından. Temel hayatta kalma becerilerini bile geliştirmedim. Ya bu da benim evet şahsi hatam. Yemek yapmayı öğrenmedim. Temizliği yine az çok biliyordum ama. En azından yemek yapmayı öğreneyim ve KPSS'ye çalışayım dedim. Çünkü en azından devlet güvencesinde. Biliyorum ki maaşım asgari ücret olmayacak. Bilmiyorum ya. Zaten insanlar da çok berbat. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Belki bu mesleği de yapmam artık. Çünkü ben her şeye çok... Yani belki de ben garibimdir. Ben tuhaf olan benimdir yani. Ben çok hassasiyetle yaklaşıyorum ama ne verdiğim değer, ne gördüğüm değer, ne emeklerimin karşılığı noktasında asla memnun olamıyorum. Bu yetişkinlik hayatını hiç sevmedim. Keşke çocuk olsaydım. Küçük olsaydım. Bu büyüme işi hiç bana göre değil. İnsanlar birbirini kandırma, dolandırma peşinde. Bu yeni dünya düzeni mi diyeyim artık zaten. Amerika'dan da garip garip şeyler duymaya başladık. Kaçamayacağım bunu. Elim kayıyor. İnsanlar şiddete meyilli, çalmaya meyilli. Önceden de böyle miydi? Ben mi görmüyordum? Küçüktüm ya da saftım. Ne derseniz deyin. İnsanlar bu kadar vahşi miydi? İnsanlar bu kadar açgözlü müydü? Belki de hep öyleydi de ben işte toyluğuma geldi bilmiyorum. Bu da böyle bir iç dökme şeklinde oldu ama
Hiç büyüdüğümde umduğumu bulamadım ya. İnsanlar çok farklıydı. Zaten yeni arkadaş bu saatten sonra asla edinemem. Kendimi çok yaşlı hissediyorum. İyi ki lise döneminden edindiğim dostlarım var da. Şu an çünkü insanlarla artık diyalog kurmak bile beni o kadar yoruyor ki, bu insan bunu ne sebeple söylüyor, beni manipüle etmeye çalışıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Zaten görüştüğüm demeyeyim, gördüğüm, şahit olduğum herkes de psikolojik açıdan mutsuz ve garip. Herkesin ruhsal problemleri var iddia ettiklerine göre. Doğru da olabilir. Günümüz şartlarında doğrudur, yani kimseye yadırgayamam. Benim de vardır. Ben bu yeni dünyanın yeni düzenini sevmedim. Verdiğim emeğin karşılığını alamıyorum. Emek vermesem belki daha kazançlı olabileceğim alanlar muhakkak vardır artık. İşler bu şekilde. Keşke vaktinde TikToker olsaydım diyorum. Neden ders dinledim ki? Yani keşke dans falan etseydim. Ya da garip challenge'lar yapsaydım. En azından maddi açıdan yaşam kaydım olmazdı. Kiramı ödeyebilecek miyim? Yeme içme, barınma ihtiyacımı karşılayabilecek miyim? Uzun zamandır kıyafet alışverişi yapmıyorum. Kıyafetler de çünkü çok saçma sapan. Ne kaliteli ne bir şey. Valla lisede, üniversitede ne aldıysam iyi ki almışım. Hatta benim ortaokuldan giydiğim ev tişörtlerim bile var. Ben bir kere crop giymek zorunda değilim kardeşim. Ben karnım açıkken üşütüyorum. Karnım ağrıyor, rahatsız oluyorum. Crop dışında kıyafet bulamıyorum. Kazak neden crop olur mesela? Sen ısıtmak için geliştirilmişsin beni. Neden tamamen cropsun? Yani hep bir insanları bir şeye yönlendirme var. Hep bir dayatmalar var ama bunlara direnmeye çalışıyorum. Onun dışında sektörlerin kendi sadece kazançları var. İnsanlar şu an hepimiz birer piyonuz. Zenginlerin piyonu. Onların zengin olmalarına aracılık sağlıyoruz. Onların kendini geliştirmesine. Ve bunun karşılığında da biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Onlar da bu doyumsuzluktan, tatminsizlikten garip garip fetişler geliştiriyorlar kendilerine. Sonumuz hayır olsun diyorum. Kıyamet mi kopuyor artık, ne oluyorsa. Çok böyle düşündüğüm, her şeyi düşündüğüm çok berbat bir dönemdeyim. Ve hiç olmak istemediğim bir noktadayım. Ben hayatımda yıllardır, çalışma hayatının öncesinde de sürekli öğrencilik hayatında da çalıştım. Evde kalırım da ders çalışırım. Sırf geçinmemi sağlayacak parayı kazanmak için KPSS'ye çalışırım. Hiç aklımdan geçmezdi ya. Hani ben şunu düşünüyordum. İşten gelip yemek yapacağım. Ne zaman yapacağım? Vaktim kalacak mı? Böyle şeyler düşünüyordum. Ki zaten iyi ki o noktada değilim. Çalışıyor olsam asla karnımı bile doyuramazdım. Aşırı yorgunluktan çorba karıştırmaya halim kalmazdı. O açıdan çok şükür hani hem eşim anlayışlı ve destekçi, hem de çok şükür ki barınabiliyoruz. Zaten tamamen evde de değilim. Çalıştığım günler de var ama en azından full time. Full time değil. O yüzden evdeyim diyorum. Yoksa tamamen sıfıra sıfır bir evde kalmayla geçinmek biraz zor. İnsanlar ve dünya üzerine artık bir şeyler düşünmek. Bu muydu yani büyüklük? Bu muydu? Mesela evlendim ama nasıl evlendim yani? O kadar her şey pahalı, insanlar garip. Kirada oturmak için insanlar memur değilsin diye bile yani ev tutarken sıkıntı çıkarıyorlar mesela. Memur birinin sana kefil olmasını istiyorlar ya da senin memur olmanı istiyorlar. Ne? Şaka mısınız yani? Bu ülke ekonomisinin önemli büyük bir kısmı özel sektör değil mi? Siz neden bahsediyorsunuz ya? Bu tarz insanları da gördüğüm için herkes kendi işinin çakalı olmaya çalışıyor. Ben de buna tutuluyorum. Herkes birbirinin işlerini zorlaştırmaya çalışıyor. Ben şu an o kadar hiçbir şeyden memnun değilim ki. Nereye geçeyim? Vallahi artık geçecek bir yerim kalmadı. Memnun değilim yaşamaktan ya. Bu şekilde yaşamaktan. Bunu ülkemiz için söylemiyorum bu arada. Dünyanın da çok saçma sapan şekilde olduğunu düşünüyorum. Onlar yani herkese bir doyumsuzluk, bir tatminsizlik, farklı şeylere yönelme. Bu Amerika'dan gelen haberleri illaki duymuşsunuzdur. Bu tarz
korkunç, vahşi şeyler. Birçok insanın buna ortak olması. Allah, o yüzden ben de bir şekilde hayatta kalmanın yollarını düşüneceğim. Belki çok gereksiz bir iç dökme olmuştur ama belki de sadece ben böyle düşünüyorumdur. Yani ben bu düşüncelerimden kaynaklı artık yaşlandığımı düşünüyorum. Belki de ben gerçekten yaşlanmışımdır. Ufak bir serzenişti. Kendime en kısa zamanda bir hayat planı kurgulamam gerekiyor. Benim önceden derdim gerçekten sağlıklı olmak, zayıf olmak. Yani zayıftan kastım kilolu olmamak. Ki şu an fazla kilom var. İşte okulum bitince çalışabilecek miyim? Bakalım, iştir, güçtür. Ev yaşantısıdır. Ben hala insanlara konduramıyorum yani bu kadar açgözlülük, bu kadar para uğruna garip davranışlar ya da bu kadar kimsenin işini yapmaması falan, saçma sapan. Benim en ayar olduğum konulardan biri de kimse işini doğru düzgün yapmıyor. Ama zaten bunun iki ucu var. İnsanlar işini düzgün yapmıyor çünkü insanlar hak ettiği parayı alamıyor. O yüzden işini yapmak için de bir enerji, bir istek duymuyor. Bir noktası da insanlar kötü de olabilir. Buradan herkes kötü, ben çok iyiyim gibi bir algı çıkmasın da. Zaten asla şahsi herhangi birine yönelik bir şey yok. Fikirlerimi artık içimde tutamadığım, dışa vurmanın çok daha iyi geleceğini hissettiğim, en azından düşüncelerime katılan katılmayan olur mu? Bunu görmek belki beni bir nebze mutlu edebilir. Öyle işte. İç dökmeli bir gündü. Çok hiç de bir şey yapmadım. Bir maske yaptım, bir oje sürdüm. Öyle bir anlamı yok görsel açıdan. Sadece bir sohbetti kendi kendime.